Önümüzdeki 14 dakika içinde, edebiyat tarihinin en ünlü aşk hikayesinin aslında neden bir aşk hikayesi olmadığını, aksine mülkiyet, sınıf ve vahşet üzerine kurulu bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu kanıtlarıyla öğreneceksiniz. Uğultulu Tepeler. Sadece ismi bile aklımıza dumanlı, rüzgarlı Yorkshire bozkırlarını, gotik bir malikaneyi ve içinde yaşanan o büyük, trajik ve tutkulu aşkı getiriyor. Catherine ve Heathcliff. Neredeyse Romeo ve Juliet kadar ikonik bir çift. Biri olmadan diğerinin düşünülemediği, ruhlarının aynı maddeden yapıldığına inanan iki aşık. Edebiyattaki en büyük aşk hikayelerinden biri olarak kabul edilir, değil mi? Biz de yıllarca öyle sandık. Ama kitabı tekrar ve tekrar okuduğumuzda bu romantik sis perdesinin arkasında çok daha karanlık, çok daha rahatsız edici bir şey gördük. Bu hikaye sandığımız gibi bir aşk hikayesi değil. Hatta belki de aşkla neredeyse hiç ilgisi yok. Bu, insan ruhunun en ilkel, en vahşi ve en mülkiyetçi taraflarının, medeniyetin ve sınıf toplumunun kurallarıyla çarpışmasının hikayesi. Ve bu çarpışmadan geriye sadece enkaz kalıyor. Emily Bronte, bu kitabı yazdığında henüz 20'li yaşlarının sonundaydı. Kardeşleriyle birlikte medeniyetten uzakta, o meşhur bozkırların ortasında, bir papaz evinde büyüdü. Hayatı boyunca neredeyse hiç sosyal çevreye girmedi. Bu kadar izole bir hayat süren genç bir kadının, nasıl bu kadar şiddet dolu, bu kadar tutkulu ve bu kadar acımasız bir roman yazabildiği, edebiyat tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. Ama belki de cevap tam olarak bu izolasyonda saklıdır. Bronte, toplumun parlak cilasının ve sahte nezaketinin altına bakma fırsatı buldu. İnsan doğasını en ham, en filtrelenmemiş haliyle gördü ve Uğultulu Tepelere de tam olarak bunu yazdı. Victoria dönemi İngiltere'si bu kitapla sarsıldı. Çünkü onlara duymak istedikleri tatlı aşk masallarını değil, duymaktan korktukları acımasız gerçeği anlatıyordu. Aklımıza kazınan ilk ve en büyük fikirle başlayalım. Catherine ve Heathcliff'in aşkı. Kitabın kalbi bu, değil mi? Ruhlarımızın neden yapıldığı bilmiyorum ama, onunki ve benimki aynı, Catherine diyor Catherine. Bundan daha romantik bir cümle olabilir mi? Ama gelin, bu cümlenin söylendiği bağlama bakalım. Catherine bunu, hizmetçisi Nelly'e, zengin ve kibar Edgar Linton'la evlenmeyi neden kabul ettiğini açıklarken söylüyor. Ve hemen ardından şu meşhur ve acımasız cümleyi kuruyor. Heathcliff'le evlenmem artık beni küçük düşürür. İşte düğüm burada çözülüyor. Catherine'in seçimi aşkla ilgili değil, tamamen sınıfla ilgili. Edgar ona sosyal statü, zenginlik ve saygınlık sunuyor. Heathcliff ise, ne kadar ruhunun bir parçası olursa olsun, bir vahşi, bir çingene, toplumun en alt tabakasından biri. Catherine, Heathcliff'i sevdiğini söylüyor ama onu değil, onunla birlikte gelecek aşağılanmayı reddediyor. Aslında Heathcliff'i değil, medeniyetin ona sunduğu konforu seçiyor. Peki bu aşk mıdır? Yoksa bir mülkiyet beyanı mı? Catherine ben Heathcliff'im derken, onu bir sevgili olarak değil, kendi varlığının bir uzantısı, bir parçası, neredeyse bir organı gibi görüyor. Heathcliff de ondan farklı değil. Catherine'in evliliğinden sonraki tek amacı, onu geri almak değil, ona sahip olan her şeye sahip olmak. Lintons'ların evini, parasını, statüsünü ve hatta çocuklarını bile ele geçiriyor. Bu bir aşk mücadelesi değil, bir mülkiyet kavgası. Heathcliff, Catherine'i bir kişi olarak değil, kendisinden çalınan bir mülk olarak görüyor ve o mülkü geri almak için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır. Bu fikrin sarsıldığı tek yer, karakterlerin duyduğu acının akıl almaz boyutudur. Bu sadece bir mülkiyet kavgasıysa, Heathcliff neden Catherine'in hayaletiyle konuşup mezarını açtırıyor? Çünkü bu, basit bir mülkiyet arzusunun ötesinde, varoluşsal bir bütünlük arayışı. Birbirlerini, modern anlamda sevmiyorlar, birbirlerine sahipler. Ve bu sahiplik duygusu o kadar mutlak ki, ayrılıkları sadece bir kalp kırıklığı değil, adeta bir uzvun kopması gibi, fiziksel ve ruhsal bir parçalanma yaratıyor. Bu yüzden acıları bu kadar gerçek, bu kadar ilkel. Bu da bizi ikinci büyük fikre getiriyor. Medeniyet ve vahşilik arasındaki bitmeyen savaş. Roman iki zıt kutup üzerine kurulu. Uğultulu Tepeler ve Thrushcross Grange. Uğultulu Tepeler adından da anlaşılacağı gibi, fırtınalı, vahşi, doğanın kalbinde bir yer. Buradaki insanlar da aynı doğa gibi, tutkulu, kontrolsüz, ilkel. Diğer yanda ise Thrushcross Grange var. Korunaklı, düzenli, kibar insanların yaşadığı, medeniyetin bir kalesi. Catherine, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir karakter. Çocukluğu Uğultulu Tepelerin vahşiliğinde geçiyor. Heathcliff ile bozkırlarda koşuyor, kuralları yıkıyor, özgürlüğü tadıyor.
Ama Grange'in köpeği tarafından ısırılıp orada haftalarca kalmak zorunda kalınca medeniyetle tanışıyor. Güzel elbiseler, kibar konuşmalar, sosyal statü. Geri döndüğünde artık o eski vahşi kız değildir, bir hanımefendi olmuştur. Ve hayatının en büyük hatasını bu dönüşümle yapar. Medeniyeti vahşi doğasına tercih eder. Bu seçim, sadece onu değil, etrafındaki herkesi yok eden bir felaketler zincirini başlatır. Roman, medeniyetin insan ruhunu nasıl ehlileştirdiğini ama aynı zamanda nasıl ruhunu ondan söküp aldığını gösteriyor. Heathcliff, medeniyet tarafından asla evcilleştirilemeyen o saf, vahşi gücü temsil ediyor. Ancak Bronte, bu vahşiliği romantize etmiyor. Heathcliff'in vahşiliği, zamanla korkunç bir canavarlığa, sadist bir zulme dönüşüyor. Peki bu denklem nerede çatlıyor? Tam da ikinci nesilde. Catherine'in kızı Katie ve Heathcliff'in mahvettiği Hareton arasında. Katie, Grange'in medeniyetini, Hareton ise tepelerin vahşiliğini temsil eder. Ama onlar, ilk neslin aksine, bir sentez bulmayı başarırlar. Katie, kaba saba, okuma yazma bilmeyen Hareton'a sabırla okumayı öğretir. Yani, vahşiliği medenileştirir. Hareton ise, kibirli ve hassas Katie'ye, sınıf ve görünüşün ötesinde sevmeyi öğretir. Yani, medeniyeti vahşileştirir, daha doğrusu özüne döndürür. Kitabın sonunda bu ikilinin el ele bozkırlara yürümesi, Bronte'nin umudunu gösterir. Belki de çözüm, bu iki güçten birini seçmekte değil, ikisini dengeleyebilmektedir. Kitabın bir diğer temel direği ise, sınıf ve intikam teması. Heathcliff, edebiyatın en büyük intikam karakterlerinden biridir. Ama onun intikamı kişisel olduğu kadar derinden politiktir de. O, sisteme dışarıdan giren bir yabancıdır. Kim olduğu, nereden geldiği belli değildir. Evin sahibi onu bir oğul gibi severken, evin öz oğlu Hindley, ona bir hizmetçi, bir aşağılık yaratık gibi davranır. Catherine onu küçük düşüreceği için terk ettiğinde, Heathcliff ortadan kaybolur ve yıllar sonra geri döndüğünde bir beyefendidir. Parası vardır, gücü vardır. Ve bu parayı ve gücü kendisini ezen aristokrat sınıfı yok etmek için kullanır. Sistemin kurallarını onlara karşı bir silah haline getirir. Hukuku, parayı, evliliği kullanarak hem Earnshaw hem de Linton ailelerini kökünden kurutur. Onların topraklarına, evlerine, hatta çocuklarına el koyar. Bu, aşağılanmış bir adamın, kendisini aşağılayan sınıfın tamamından aldığı korkunç bir intikamdır. Heathcliff, eğer ben bu oyunu oynayamıyorsam, o zaman oyun tahtasını parçalarım der gibidir. Fakat Bronte'nin dehası, bu intikamın tatmin edici olmadığını göstermesinde yatar. Heathcliff, her şeyi elde ettiğinde, istediği her şeye sahip olduğunda bile mutsuzdur. Çünkü asıl istediği şey, sosyal bir zafer değil, Catherine'dir. İntikamının sonuna yaklaştığında, hayattan elini eteğini çeker. Artık düşmanlarını yok etmekle ilgilenmez, tek bir arzusu kalmıştır, Catherine'e kavuşmak. Bu noktada, sosyal eleştiri yerini tekrar o varoluşsal, kişisel trajediye bırakır. İntikam motoru onu hayatta tutmuştur ama ruhunu doyuramamıştır. Çünkü ruhu zaten Catherine ile birlikte toprağın altındadır. Peki, 170 küsur yıl önce yazılmış, bu karanlık, şiddet dolu ve karakterlerinin neredeyse hiçbirinin sevilebilir olmadığı bu kitap, neden bugün hala bizimle konuşuyor? Neden ölmeyi reddediyor? Çünkü uğultulu tepeler, bize aşk ve insan ilişkileri hakkında rahatlatıcı yalanlar söylemez. Bize ruh eşi kavramının her zaman huzurlu bir birliktelik anlamına gelmeyebileceğini, bazen iki insanın birbirini yok eden bir fırtına gibi olabileceğini gösterir. Bize sevginin bazen sahiplenme, tutkunun ise yıkım olabileceğini hatırlatır. Bugün, sosyal medyanın bize dayattığı mükemmel aşk imajlarının ortasında, uğultulu tepelerin bu çiğ ve acımasız dürüstlüğü bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Aynı zamanda sınıf ve ayrıcalıkların insan kaderi üzerindeki etkisini de en sert şekilde gözler önüne seriyor. Heathcliff'in öfkesi, bugün hala sistemin dışında bırakılmış, aşağılanmış ve kimliksizleştirilmiş milyonlarca insanın öfkesini yansıtıyor. Ve belki de en önemlisi, bu roman, travmanın nesiller boyu nasıl aktarıldığının, istismarın nasıl yeni istismarcılar yarattığının bir dersi niteliğinde. Heathcliff, gördüğü zulmün aynısını, hatta daha fazlasını kendinden sonrakilere uyguluyor. Bu zehirli döngü, ancak yeni neslin, yani Katie ve Hareton'un, geçmişin hatalarını tekrarlamayı reddedip birbirlerinde şifa bulmayı seçmesiyle kırılıyor. Uğultulu tepeler, bize insan ruhunun en karanlık dehlizlerini gösterir ama sonunda o dehlizlerden çıkışın da mümkün olabileceğine dair zayıf bir ışık yakar.
Bizi rahatsız eder çünkü sorduğu sorular evrenseldir ve cevapları kolay değildir. Aşk nedir? Kimlik nedir? Bir insan, ait olmadığı bir dünyada nasıl var olabilir? Bu sorularla bizi baş başa bıraktığı için, bize ayna tuttuğu için ve o aynadaki görüntü her zaman güzel olmadığı için uğultulu tepeler asla eskimeyecek. Ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.